Herkese merhabalar. Bugün sizlere genellikle banyolarda kullandığımız ya da lavabolarda kullandığımız su ısıtıcısı yani şofbenin sökümü, takımı, içindeki kabloların ne işe yaradığını, ısıtmıyorsa tamiratının nasıl olması gerektiğini, bunları detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu ürünü dışarıda atıl durumda buldum. Yani maalesef ki en ufak bir arızada hemen elektronik ürünlerimizi dışarı atıyoruz. Bunları atmayalım. Bunları bazı kurum ve kuruluşlar kargo ücretini kendileri karşılama karşılığında alabiliyorlar. Elektronik eşyadır. Onları gönderebiliriz. Onlar eğer bozuksa dahi belirli parçalarını kullanmak amaçlı alıyor ve değerlendiriyor. Ülke ekonomisine bir katkımız olur. Bozuk filandır diye düşündüm. Ama bozuk değilmiş. Bir tane içindeki kablosu kopmuş ve bu yüzden bu dışarıya atılmış. Ben bunu tamir ettim ama bu tamiratı sizlere daha detaylı göstermek için böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi sökmeyle başlayalım. Tornavidayla daha rahat açılır. Şuradan muhtemelen bir yere düşürdüm. O duruyor ama şu an yok. Onu da zaten çekince çıkıyor. Şunu da şuradan açıyoruz. Çok eski bir ürün. Bayağı bir eski. Ondan dolayı bunun gerekli bakımlarını yapıp tekrar montajını sağlayacağım. Ürünümüzün içi bu şekilde. Bu tarafı kontrol düğmesi. Bunun çalışma mantığını anlatayım. Farz edelim bu burada sıfırda. Elektrik akışı sağlanır ama hiçbir şey çalışmaz. Bunu şöyle 1'e getirdik diyelim. Buradan elektrik akımı geldi ve sadece küçük, burada iç içe geçmiş 2 tane termostat var. Burada sadece küçüğü çalışır. 2'ye getirdik. Bu sefer büyük çalışır. Büyük termostat çalışır. 3'e getirdiğimizde her ikisi birden devreye girer ve ani ısı başlar. Bu şekilde olur. Bunda sonsuz bir döngü vardır. Kontrol düğmemizde. Isıtmama sebebinin en büyük şeyi buradaki termostatın bozulmasıdır. Şimdi biz bunu yapacağız. Termostatını sökeceğiz. Ve içinde kireçlenme varsa bu kireci söküp tekrar yerine takmayı düşünüyorum. Çünkü bayağı bir eski. Ben sadece şu kablosu, şuradaki kablo kopmuştu. Bunu gördüğünüz gibi tekrar bağlantısını sağladım. Ve ürün çalışmış oldu. Peki bu ne işe yarıyor? Şuradaki bu aşırı ısındığında direkt otomatikmen elektriği kesiyor. Yani içine su gitmiyor veya az su var veya çok fazla ısındı. Su mesela güneş enerjisinden de gelebilir. Su buranın ısınmasıyla çok fazla ısındığında bu ısınınca otomatikman elektriği kesiyor. Böyle bir görevi var. Şuradakiler ne işe yarıyor? Buradan geldiği ilk elektrik akışı buradan verdi, buradan çıktı ve buraya geldiğinde küçük termostat, büyük termostat ikisi birden. Yani temel prensibi bu ve burada bir diyaframımız var. Buradan su geçtiğinde, buradan su girişi sağlandığında otomatikmen elektrik devreye giriyor. Eğer buradan su girişi olmazsa elektrik buraya kadar geliyor, buraya geçmiyor. Yani buradan su geçişi olduğunda iletkenlik sağlıyor ve buralara elektrik geçip bu rezidansımızı çalıştırıyor. Şofbenin temel mantığı bu. Yani çok da kafa karıştıracak bir durum yok. Şu ışığımız, 3 tane ışığımız var. 1, 2, 3. Bu ürüne ilk elektrik girdiğinde burası yanar. 2, birinci termostat. 3,
İkinci termostat, üçü birden yanarsa bilin ki hem küçük hem büyük devreye girmiş oluyor. Bağlantıda ise genellikle kahverengi fazdır, maviden nötrdür. Bunu anlamak için zaten bağlantının ilk şurasına bakmanız yeterli olacaktır. Şuraya giriş hangisiyle başlıyor? Kahverengi. O zaman burası fazdır. Yani bu mavi buraya bağlı olsaydı maviye faz diyecektik. Biz de bağlantımızı yaparken böyle bir kablo olacak. Kalın kablo olması lazım. Çünkü elektrik akımı fazla tükettiği için inceler zamanla eriyecektir, ısınacaktır. Bu yüzden kalın kablo kullanmanız lazım. Burada kahverengi geçtiği için direkt buradan kahverengi girelim. Kafamız karışmasın. Bu nötrdür. Nötrde buradan direkt termostata bağlıyoruz. Yani burada ısınmaya bağlıyoruz. Bir de topraklama var. Burada topraklama bağlanmamış. Siz buna topraklama da bağlayabilirsiniz. Buradan topraklama giriş alırsınız. Buradan çıkan topraklamayı da şuradaki herhangi bir yere monta edebilirsiniz. Bu şekilde bağlantı sağlanmış olur. Bir tane şartelimiz var. Peki bunun bağlantısı nasıl? Sadece şu iki kablodan sadece faz buraya girecek ve faz çıkış sağlayacak. Diğerlerinde herhangi bir bağlantı olmayacak. Şimdi gelelim bunu sökmeye. Özellikle böyle karmaşık kabloların olduğu falan kafanız karışabilir. Video çekmenizi tavsiye ediyorum. Yani hiçbir şey bilmiyorsanız video çekin. Neyi nereden söktüğünüzü görürsünüz. Takarken de bu videoya göre tekrar montajını sağlayabilirsiniz. Şimdi ben buradaki ürünü şuradan göstereyim. Buralardan sökeceğim. Evet, bunu sökerken ilk önce kablolarını çıkaralım. Evet, bunu rahatça çıkarabilmemiz için şuradakini de sökeceğiz. Ve son olarak burada bir evet, bütün bağlantılarımız bundan ibaret. Şimdi buradakileri tek tek söküp rezidansımızı buradan çıkaracağız. Ve son vidamız. İçinde kireç var mı diye çok merak ediyorum. Oo. İçinde kireç yok ama siyahlanma olmuş, oksitlenme olmuş. Bakın gördüğünüz gibi iç içe geçmiş iki tane rezidans. Bunlar ısıtıyor. Şu bir, şu da iki. Bunlar ayrı ayrı çalışıyor. İçine bir bakalım. Evet, içinde de çok fazla bir şey yok. Kireç olmamasına şaşırdım açıkçası. Ama şuraların temizlenmesi lazım. Bunları temizleyelim. Tekrar montajını sağlayalım. Eğer bu gerçekten problemliyse sadece bunu değiştirmeniz dahi sizi büyük bir yükten kurtaracaktır. Şu an bunun güncel fiyatı yani 500 ile 1200-1500 arası, kaliteye göre değişiyor. Şu da 100 lira, 150 lira o civarda bir şeydir yani. Şunu değiştirince bütün probleminiz çözülür. Problem bundaysa tabi
Bunda değilse anahtarlardaysa anahtarları değiştireceksiniz. Ya da buradaki diyaframdan bakacaksınız. Yani bunun hepsini bir kontrol kalemiyle tek tek deneyerek anlamanız mümkün. Bir takalım. Birkaç ay deneyeceğim. Eğer olmazsa bunu tekrar değiştirmem lazım. Siz de bu şekilde ürünlerinizi kendiniz tamir edebilirsiniz. Şimdi tekrar montajını yapmaya başlayalım. Bütün bağlantılarını yaptık. Tekrardan bağladık. Çok karmaşık gelebilir ama tek tek yapıldıktan sonra çok basit. Yani her şeyin bir görevi var. Bu faz, bu nötr, bu anahtar kontrol paneli diyelim veya kontrol anahtarı düğmesi. Buradan ısıtıcılara giden ana hatlar. Su geçince burada bir iletkenlik sağlanıyor. Bu tarafa elektrik veriyor. Bu tarafa giden elektrik yukarı gidiyor. Yukarıdan iki taraflı elektrik akımı olduğunda ısınmaya termostat ya da o demirler ısınıyor ve suyumuz ısınmış oluyor. Çalışma mantığı tamamen bu şekilde. Buradan kirli su atığı çıkar. Fazlalık. Burası su girişi. Burası sıcak su çıkışıdır. Burada bir şartelimiz var. Burada faz hangisi ise sadece onun bağlantı kabloları girmesi lazım. Burada kahverengiydi. Biz kahverengiyi taktık. Diğerleri bu kablonun içinden devam ediyor. Bunu fişli olarak yapmayın. Evet arkadaşlar, geçici bağlantısını yaptım. Size daha net göstermek için bu şekilde çekiyorum. Şimdi suyu açacağım. Eğer suyun basıncı düşerse buradaki ışıklar devreden çıkıyor. Şimdi tekrar suyu kapatacağım. Suyu kapattım. Kontrol kalemiyle deniyorum. Gördüğünüz gibi elektrik var. Evet, suyu açtık. Az önce elektrik gelmeyen yere elektrik gelmeye başladı. Evet. Burası ısınıyor. Çalışma prensibi tamamen bu şekilde. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.